Bugün İzlanda'daki 8. günüm. Havanın sıcak olmasına rağmen normalden biraz daha kalın giydim. Çünkü bugün balina izleme turlarına katılacağım. Çok heyecanlıyım o yüzden. Şu an kuzeydeki Húsavík'e doğru gideceğim. Bir 15 dakikalık mesafe var şu an bulunduğum kamp alanına. Oğlum balina turuna katılacağız dedik. Havaya bak ya. Sisten hiçbir yer gözükmüyor. Evet, İzlanda'nın balina başkenti Húsavík'e vardım arkadaşlar. Araba parkı için bakın burada free parking yazıyor, ücretsiz. Hemen limanın yan tarafına park edebilirsiniz. Haritada da free parking diye aratırsanız bulursunuz. Çok kolay gelmesi. Şimdi buradan Húsavík'in merkezine ilerleyip gideceğim tur firmasının ofisini bulmaya çalışacağım. Bir 5 dakika yürüme gözüküyor. Vallahi arkadaşlar, mevsim ne olursa olsun Húsavík'e gelirseniz mutlaka kat kat giyinmeniz lazım. Zaten tur şirketleri de bunu öneriyor. Hatta eldiven, şapka vesaire ne varsa, bere falan. Ben şunu kullanacağım bere olarak. Evet, Húsavík burası. Burada 3-4 tane farklı tur firması var. Hepsi hemen hemen benzer turları yapıyor. Yani buranın olayı aslında balina izleme. Yani İzlanda'nın balina başkenti burası demiştim. Ve bu tur şirketleri de birbirlerini destekliyor aslında. Sadece bazılarına bakın. Traditional boat dedikleri şeyler var. Bakın şunlar var. Ahşaptan yapılmış gemiler var şunlar. Onlarla tura çıkıyorlar. Bazıları mesela rip boat dedikleri hızlı bot. Yani şunlar benim şunun gibi, yani bunun daha büyüğü, 12 kişi alıyormuş. Ben onlardan tercih ettim. Onun fiyatı daha pahalı. Ama balinaları daha yakından görebiliyorsunuz ve de balina göründüğü anda botun manevra hızı daha fazla. O yüzden bayağı bir araştırdım. O turun benim için daha iyi olacağını karar verdim. Böyle. Tur firmasının ofisini bulalım. Bakın bir tanesi Gentle Giant yazıyor burası. Benim aldığım Húsavík Adventures diye bir firma. Bakın Húsavík'in kilisesi yukarıda sanırım. Bakın internetten rezervasyonunuzu yaptığınız zaman şuraya geliyorsunuz. Whale Watching Center diyor. Bu balina kuyruğunun olduğu yerin hemen yan tarafı. Buradan size boarding kartınızı veriyorlar. Húsavík Adventures'ın giyinme odası da aşağıda. Çok kalın giymenizi tavsiye eder. Bir de şuradaki gibi size bir tane şey veriyorlar. Böyle süit gibi bir şey veriyorlar. Şundan böyle kostüm. Soğuğa karşı. Şu an yaklaşık bir yarım saatim kaldı. 20 dakika önce aşağıda olsam yeter diyor. Böyle. O zaman macera başlasın. Evet, güzel. Yavaş yavaş güneş açmaya başladı. Umarım sis dağılır. Bakın arkadaşlar, bulunduğum yerde görülebilen deniz canlıları bu şekilde. Daha çok bunlardan göreceğiz herhalde. Kambur balina. Şöyle orka varmış. Minke balinası varmış. Mavi balina. Dünyanın en büyük hayvanı. Sperm balinası. Şu şekilde. Kaşalota benziyor. Şu. Şu. Yine başka bir çeşit balina. Ve yunus da görebilmişiz. Botumuz bu şekilde. Burada da İzlanda haritası. Şu an haritanın tam şurasındayım. Bir yerden mis gibi kıymalı börek koktu ya. İnşallah dağıtırlar şeydi. Evet arkadaşlar, bu şekilde tulum verdiler bize.
Şöyle kalın bayağı bir de yelek gibi bir şey, emniyet yeleği gibi, can yeleği gibi bir şey verdiler. Şimdi turun başlamasını bekliyoruz. Son 10 dakika. Evet, ilk balinamız görünmeye başladı. Tüh, kaçırdık bir tane. Evet arkadaşlar, balina turu bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. İdare eder yani. Balinaları yakından görmek
güzeldi. Yani çok da yakından değil aslında ama yine de insanın hayatın boyunca bir kere deneyebileceği şeylerden, aktivitelerden. O yüzden güzeldi. 4-5 tane farklı balina gördük sanırım. Evet. Aslında bazılarını da direkt şey yapamadım, çekemedim. Çünkü anlık böyle bir saniyelik olan bir şey. Şimdi bu Husavik'te bir şeyler yiyeceğim. Buraya kadar gelmişken bir balık falan yiyelim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Bakın şurada bir tane fish and chipsçi var. Şu aşağıda. Şurada self servis. Oradan sipariş veriyorsunuz. Bir 7-10 dakika içinde geliyor. İsterseniz alt tarafta, isterseniz de üst tarafta liman manzarasıyla yiyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, aşağıdan fish and chips aldım. Bu şekilde geldi. Bir tane de soda aldım yanına. Toplam 3600 kron ödedim. Balık gerçekten çok taze. Mutlaka öneriyorum. Buraya geldiğinizde şöyle liman manzarasına karşı yiyebilirsiniz. Husavik'te işimi bitirdim. Şimdi rotamı Akureyri'ye doğru çevirdim. Akureyri'ye doğru giderken de yol üzerinde bir İzlanda klasiği olan bir şelaleye götüreceğim sizi yine. İsmi Godafoss. Şu yukarıdan da bakabiliyorsunuz. Buradan aşağıya da inebiliyorsunuz. Biz aşağıya inelim. Şöyle yine siyah kumlu plajımız var. Taşlar kaygan yalnız ha. Karşınızda Godafoss, yani Tanrıların Şelalesi. Peki arkadaşlar, buraya neden Tanrıların Şelalesi demişler? Onun da sebebi şuymuş. Milattan sonra 1000 yılında Hristiyanlık kabul edildikten sonra pagan tanrı heykelleri buraya atılırmış. O yüzden buraya Godafoss demişler arkadaşlar. Yani Tanrıların Şelalesi. Evet, buradan da göstereceklerim bu kadar. Şimdi yolumuza devam edelim. Böyle bir yerde durdum, yol kenarında. Akureyri manzarası. İzlanda'nın en büyük ikinci şehri. Reykjavik'ten sonra Akureyri. İşte karşınızda. Bakın kruz gemisi de demirlemiş. Ve tam bu noktada bakın bir tane şelale var. İsmi sadece Foss, yani şelale. Türkçesi şelale. Şu üst taraftan çıkıyor. Yorumlardan baktım da şu alt tarafta bir yerde termal kaplıca gibi bir şey. Oraya bir bakacağım, sıcak mı su diye. Herhalde bir yerden birleşiyor. Şuraya bakalım. Sanmıyorum sıcak olduğunu ama. Bakın. Evet, suya baktım. Su ılık arkadaşlar. Normalde bu şelalenin buz gibi olması beklenir ama ılık. Yani sıcak değil, ılık. Böyle bir şey. Şöyle alt tarafa da iniliyor ama diğer yoldan. Bakın şurada toprak bir yol var. Asıl ana yoldan biraz daha geride sağa doğru dönülüyor. Oradan aşağı iniliyor. Akureyri'de durmadım açıkçası. Sadece market alışverişi için durdum. Baktım çok fazla gezecek yer yok. O yüzden yarınki yolumu biraz azaltmak için devam ettim. Bir saat ileride bir tane kamp alanı buldum. Oraya gideceğim. Aslında Akureyri'nin hemen çıkışında Hamrar diye bir kamp alanı vardı. Orada kalacaktım. Sonra baktım vakit de var. Yani saat de erken. Dedim bir saat daha süreyim. Hem yarınki yolu kısaltmış olurum. Öyle devam ediyorum. Şimdi şöyle bir yerde durdum. Biraz mola vereceğim. Ondan sonra devam edeceğim.
Evet, kamp alanına vardım. Çadırımı kurdum. Gayet güzel bir yer. Ferah bir yer, geniş. Evet arkadaşlar, İzlanda'nın kuzeyindeyim. Şu an geldiğim kamp alanı Varmahlit diye bir kamp alanı. Şimdi size bu kamp alanını göstereyim. Öncelikle şöyle başlayalım. Bakın, buradaki kamp alanı böyle bölüm bölüm. Şu an girişe en uzak taraftayım. Şimdi burası bir bölüm. Şimdi şöyle ilerleyelim. Diğer bölümleri de gösterelim. Bakın, hemen şurada bir bölüm var. Burası nispeten daha küçük. Bakın şöyle. Sonra devam edelim. Bu arada benim çadırımı kurduğum yer bu kamp alanının en büyük yeri. Bakın şöyle şuradan başlıyor. Şuraya kadar geniş bir alan. Bu arada bu bölümler arasında çadır veya karavan ayrımı yok. İsteyen istediği yerde kampını kurabiliyor. Bakın, bir bölüm şöyle. Burası daha çok karavana uygun çünkü çakıl zemin. Sonra şurada bir bölüm var yine. Şöyle. Hemen sol tarafında yine böyle devam ediyor. Ya burası bildiğiniz böyle küçük orman gibi bir şey aslında. Şöyle. Sonra şurada çocuk oyun alanı var. Bu normalde böyle şişiyor. Çocuklar üzerinde zıplıyor. Sonra şu yan tarafta var. Sonra devam edelim şuradan. Bu karşınızdaki bina, yani şu binanın hemen sol tarafında bulaşıkları yıkayabileceğiniz bir yer var. Bu kutu şu işe yarıyor. Eğer kamp alanının sahipleri o akşam gelemezse ve sizi göremezse ücreti tahsil etmek için buraya atabiliyorsunuz diye anladım. Bakın, burada da tuvalet var ve lavabo. Sonra burası da bayanlar tuvaleti, burası erkekler tuvaleti aslında. Sonra duşlar şurada. Bakın, bir duş burada var. Burada var. 2, 3 ve 4. 4 tane de duş var. Duşlar gayet iyi, modern diyebilirim. Bakın, içerisi şöyle. Şurayı da göstereyim size. Burası daha iyi. Bakın. Şöyle sandalyesi var. Priz var. Eşyalarınızı asabileceğiniz bir yer. Gayet güzel. Son olarak da mutfağı göstereyim size. Bu arada ben buradaki yoldan geldim. Böyle şuradan devam ettim. Sola döndüm. Mutfakta şu şekilde, şu an kapalı sanırım. Ha yok, açıkmış. Mutfakta böyle arkadaşlar. İçeride yemek pişirebileceğiniz aletler kısıtlı. Bir tane tava var. Bir tane bıçak var. Başka böyle çatal kaşık falan görmedim. Mutfağı biraz zayıf diyebiliriz. Ocak var 2 tane. Su ısıtıcıları var. 2 tane kettle var. O bakımdan fena değil. Şurada çöpler, 4 adet konteyner gibi. Bu şekilde küçük bir orman gibi. Varmahlit adlı kamp alanından da göstereceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de eğer gelmek istiyorsanız bu videodan faydalanabilirsiniz.